Merhabalar. Şimdi bu wrap bilekliğin nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle malzemeleri nelerdir onları da söyleyeceğim. Şöyle 2 dolamalı bir bileklik yaptım ben arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle karışık renkte genelde bohem tarzı deniliyor. Bu şekilde bir bileklik. Malzemelerimiz Miyuki Delica'nın, elinizde hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. Şöyle bir kordonumuz var. Deri gibi görünüyor ama deri değil. Yumuşak bir kordonum var ama siz deriyle de çalışabilirsiniz ve başlangıç için şöyle bir düğme tercih ettim. Bu düğmeyi buradan şöyle bakın bir tane delikten geçirdim ve diğerinden de yine geçerek bunu buraya oturtacağım. Deliği biraz küçük olduğu için penseden yardım almam gerekiyor. Evet. Şimdi bu kordonu ortalayıp düğmeyi orta kısma doğru şöyle getireceğim. Şöyle uç kısımlarına bakıyorum. Eşit değil. Biraz daha şu kısmı uzatacağım. Yeterli oldu. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir tane de düğüm atacağım ve düğmenin en dibine doğru şöyle yanaştırdım ve artık bilekliğimizi yapmaya başlayabiliriz. İp kullanacağım. Boncuk ipi, nail bond. Şöyle göstereyim. İğne ile çalışacağız. Dediğim gibi karışık, hangi renk elinizde varsa Miyuki Delica boncuk kullanacağız bu model için. Evet, ipimizi iğnemize geçirdik ve şöyle dibine bir tane düğüm atıyorum. Yaklaştıralım. Evet, normal bildiğimiz bir düğüm attım. Şimdi derimi aldım elime. Şöyle bir önce düğümün altından iğnemi geçiriyorum. İpi buraya sabitlemek için yapıyorum bunu. Tekrar karşı tarafa yine düğümün altından geçtim. Ve üstteki ipin, kordonun altından geçerek iç kısma doğru iğnemi geçirmiş oldum. Başlangıç noktam hep burası olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane boncukla başlıyorum. Bir boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Ve iki tane kordonun arasına şöyle yerleştirip şimdi alttaki kordonun altından, boncuğun içinden ve üstteki kordonun üstüne gelecek şekilde iğnemi bu şekilde çıkarttım. Bu kordonun altından, boncuğun içinden ve üstteki kordonun üstüne gelecek şekilde iğnemi çıkarttım. Evet, bir tane buraya geldi. Başlangıç noktamız her zaman üstteki kordonun iç kısmına geleceğiz ve bu şekilde başlayacağız. Şimdi 2 tane alıyorum. Yavaş yavaş bunu çoğaltacağım. 2 tane boncuk aldım. Yine aşağıya indirdim. Kordonun arasına şöyle getirdim. Alttaki kordonun altından iğnemi geçirdim. 2 boncuğun içinden geçtim ve üstteki kordonun üstüne iğnem gelecek şekilde ne yaptım? Geçtim.
Evet, burada artık yavaş yavaş arttırma yapıyoruz ve başlangıç noktam neresiydi? Üstteki kordonun içine gelmek için şöyle iğnemi içeri doğru getirdim. Şimdi artık 3 tane boncuk alacağım. Şurada yamukluk olmasın, elinizle düzeltin, daha sonra güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz zaten. Şimdi 3 tane alacağım. 1 2 ve 3 boncuğumu aldım. Yine aşağıya doğru boncukları getiriyorum. Ortaya oturttum. Ve yine aynı sistemle ne yapıyorum? Alttaki kordonun altından 3 boncuğun içinden ve üste doğru iğnemi çıkarttım. Evet. 3 taneyi bu şekilde yaptık. Başlangıcımıza geliyoruz. Başlangıç her zaman bu kordonun altından geçmemiz gerekiyor. Ve devam ediyoruz. Bu sefer 4 tane alacağız. 3 4. Ben bunu beşli çalışıyorum. Sizler de dörtlü, beşli ne kadar istiyorsanız çalışabilirsiniz. Şimdi 4 tane aldım. 5'te artık daha arttırma olmayacak. Yine aynı şekilde aynı sistemle geçtim. Ve başlangıç noktama geldim. Arkadaşlar bunda bir püf noktası var. Nedir? Şöyle elimizle bakın nasıl sabitliyorum. 2 kordonu şöyle serçe parmağımla düz durmasını sağlıyorum. Yani şuranın birisi böyle olursa ne olur? Bu böyle yamuk gider. O yüzden yamuk gitmemesi için şöyle ben serçe parmağımla da sabitliyorum. Bu elimle de sıkıca tutuyorum. Ve bu şekilde çalışıyorum. Şimdi 4 tane oldu. Hadi 5 taneyi de başka bir renk alalım. Beyaz alalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane boncuğumu aldım. Son arttırmamdı bu. Ve yine alttaki kordonun altından 5 tane boncuğun içinden ve üstteki kordonun üstüne gelecek şekilde iğnem geçtim. Şöyle elimle de bir şekil verdim. Yamuk gitmesin. Kesinlikle istemediğimiz bir şey yamuk olmasın. Evet. Başlangıç noktam her zaman için burasıydı. Şimdi artık 5-5 devam edeceğiz. Bundan sonrasında nasıl şekil isterseniz kafanıza göre, yani bohem tarzında yapacaksanız eğer, bir örüntülü olmayacaksa istediğiniz şekli vererek ilerleyebilirsiniz. Mesela ne yapalım? 5 tane beyazı aldık. Şimdi de bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, 5 tane olana kadar bunu yapalım. 2, 4 ve beyazla da bitirdik. Her 5 sırada bir şekli değiştirebilirsiniz. Şimdi 5 taneyi aldım. Ve sistemimizde hiçbir değişiklik yok. Hep aynı şekilde gidiyoruz. Şimdi 5 tane beyaz alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle başlangıç noktamıza da gelelim tabii ki. Yoksa olmaz. Başlangıç noktamıza geldik. Ve 5 tane boncuğu aşağıya indirdim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Alttaki kordonun altından geçip 5 tane boncuğun içinden üstteki kordonun üstüne iğnem gelecek şekilde geçtim. Ne oldu? 3 sıra oldu. 5 sıraya tamamlayalım bu örüntüyü. Ne yaptım? Beyaz, yeşil, beyaz. Hadi şimdi de yeşil, beyaz, yeşil, beyaz yapalım. 1, 2, 3,
4, 5. Aynı sistemle devam arkadaşlar. Ve başlangıç noktamıza geldik. 5 tane beyaz alacağım. Ve şekli değiştireceğim. Bu sefer başka renkleri de kullanacağım. 3, 4, 5. Evet, bunu dediğim gibi düzgün ilerlemeniz gerekiyor. Yamuk ilerlememelisiniz. O zaman kötü görünür. Elimle ne yapıyorum? Hep şöyle bir tutuyorum. Yani şu iki kordon düz olması lazım. Birisi böyle olursa yamuk gider. O yüzden buna dikkat ediyorsunuz. Başlangıç noktama geliyorum. Bu sefer hangi renkleri kullansam? Hadi bu sefer de ne yapalım? Bu sefer hepsinden karışık yapacağım. Bir sarı aldım, bir kahverengi aldım, bir turuncu aldım, bir kırmızı aldım, bir de mavi alayım. Bu sefer karışık. Evet. Başlangıça geldim. Yine karışık alacağım ama aynı karışıklıkta almak istiyorum. Yani sarı, kahve, turuncu, kırmızı, sarı, kahve, turuncu, kırmızı ve mavi. Devam ediyorum. Şimdi bunun bitişi nasıl olacak? Onu da ben size göstereceğim. Bitişi de gayet basit. Hiç uğraştırmayacak. Evet. Bakın arada açıklık olmayacak. Yani bunu bütün boncuklar alt alta sıralı bir şekilde dizilmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi. Ve kenardaki şu siyah ipleri görüyor musunuz? Onlar aşağıda yukarıda değil. Eğer bu şekilde düzgün yaparsanız bu ipler aynı bu güzellikte görünecek. Ben size bitirmiş olduğumu da tekrar göstereyim. Bakın ne kadar karışık karışık görüyor musunuz? Desenler tamamen kafamıza göre böyle karışık bir şekilde yapıyoruz. Ve şu iplerin düzgün bir şekilde geçişine de bakın. Bu da çok önemli. Birazcık şöyle uzaklaştırayım, daha yakından görün. Evet. Bakın bitişinde ne yapıyoruz? Başlangıçta nasıl 1, 2, 3, 4, 5 yapıp ilerlediysek bitişte de 5, 4, 3, 2, 1 yapıp artık buraya bir düğüm atıyoruz. Normal düğüm ve düğmenin geçeceği boşluk şurası. Bakın burası ve burası. İki ayarlı, yani ince bilekliler için bu kısım kullanılıyor. Kalın bilekliler için de bu kısım. Yani bakın burada arada santim farkı var. O yüzden ayarlı bir bileklik gibi düşünün. Şöyle istediğiniz yere düğmeyi geçirebilirsiniz. Böyle güzel bir çalışmamız var arkadaşlar. Dediğim gibi normal sıradan şöyle yapıp düğüm atıyorsunuz. Atayım hatta. Böyle düğüm yapıyorsunuz. Bu birinci düğüm oluyor. Arada birazcık boşluk bırakacaksınız. Ondan sonra tekrar şöyle ikinci bir düğümü atıp ne yaptım? Şuradaki boşluk birinci kısım oldu. Yani düğmeyi bir buradan geçirebilirim. En son bir tane daha şuraya düğüm attığınız zaman
2 ayarlı yapmış oluyorsunuz. Eğer kendiniz takacaksanız tek bileğinize uygun olup tek bu şekilde yapabilirsiniz. Ama yok ben bunu satabilirim diye düşünüyorsanız da böyle ikili yaparsanız her müşterinizin bileğine olabilecek şekilde olur. Ve bunu kesip çakmakla yakın, şöyle bakın, çakmakla yakın şöyle yapın, yapıştırın. Bu kadar arkadaşlar. Sistem bu. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım da şimdilik bu kadar. Yeni bir derse görüşmek üzere. Hoşça kalın.